Arkadaşlar şimdi çeltiğin orijinine yani ilk defa nerede ortaya çıktığını, evcilleştirilmesine ve üretimiyle ilgili konuyu işleyeceğiz. Çeltik bu Neolitik dönemdeki ilk tarımın başlandığı 3 tane bölgeden birisinden bahsetmiştim. Birisi de Çin'di. Çeltik Çin'de ilk defa evcilleştirildi. Bugün baktığımızda dünyadaki küresel kalori alımının yaklaşık %16,5'u çeltikten sağlanmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi çeltik, buğday ve mısır bunlar dünyada insanların enerji sağlamada önder bitkiler. Yaklaşık yarısı enerji ihtiyacının bu bitkilerden sağlanmaktadır. Buğday ve mısırı doğrudan insanoğlu tarafından kullanılması çeltiğe göre daha azdır. Mısırın çoğunluğu hayvan gıdası veyahut da diğer ürünlerde kullanılmaktadır. Enerji üretim ve bunun gibi. Ama çeltiğin yaklaşık %80'i doğrudan insan gıdası olarak kullanılmakta. Bunu buğday takip etmekte %64'ü. Mısır'da ise bu %14 orandadır. Bugün baktığımızda çeltik dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yani yaklaşık 3,5 milyarından fazlasının temel gıdası olup günlük yaklaşık enerjisinin %20'si insanoğlunun bu 3,5 milyon insanın çeltikten gelmektedir. Ve bütün dünyaya baktığımızda 16,5'u dünya bakımında insanların enerjisi çeltikten gelmektedir. Asya ülkelerine baktığımızda bu daha fazladır. Yaklaşık %90'ın çeltikten gelmektedir günlük enerji ihtiyaçların. Fakat Afrika'da ve Latin Amerika'da da çeltiğin insan gıdası bakımından önemi gittikçe artmaktadır. Çeltik dünyada 100'den fazla ülkede yaklaşık 158 milyon hektarda ekilmekte ve 700 milyon ton çeltik olarak üretilmekte. Bu yaklaşık 470 milyon pirinç oluyor. Çeltiğin soyulmuş haline pirinç diyoruz biz, kabuğunun çıkarılmış haline. Afrika'da son yıllarda çeltikten gelişme sağlanmaktadır. Sahra altı Afrika ülkelerinde de 19 milyon ton, Latin Amerika 25 milyon ton çeltik üretimi yapmaktadır. Çeltik üretimine baktığımızda en fazla üreten ülke Çin ve Hindistan'dır. Hindistan daha fazla ekiliş alanına sahip olmasına rağmen Çin'deki çeltik üretim teknolojisi ve sulu tarımda olması nedeniyle üretim daha fazladır. Çin'den ve Hindistan'dan sonra Endonezya, Bangladeş, Vietnam, Myanmar ve Tayland önemli çeltik üreticileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradaki slaytta çeltik bitkisini, çeltiğin salkımını, salkım diyoruz o başak kısmına, kavuzlu halini ve pirinci görüyorsunuz. Benim elimde olan çeltiğin salkım kısmı kesilmiş, hasat zamanına gelmiş çeltik. Sağ tarafta da mavi üzerinde gördüğünüz çeltik yaklaşık kabuğu ve kepeğe ayrıldıktan sonra %70'inin kaldığı beyaz pirinç dediğimiz ve gıda olarak kullandığımız kısmı. Çeltiğin tanesine baktığımız zaman dışarıda yaklaşık %20 civarında bir kavuzu var. Daha sonra kavuzu soyuluyor. Kavuzu soyulduktan sonra biz buna kahverengi çeltik diyoruz. Bu kepekli çeltik. Bunun da kepeği alınıyor. Kepeği alındıktan sonra da beyaz çeltik elde ediliyor. Burada fotoğrafta da gördüğümüz bunların tabii endosperm de alınıyor. Germ dediğimiz kısım burada yağ ve çeltiğin yağı da burada bulunuyor. Endosperm kısmı da nişastanın biriktiği, bizim yediğimiz kısım. Çeltiğin evcilleştirilmesine baktığımız zaman, orijini ve evcilleştirilmesine, yaklaşık çeltiğin 14 milyon yıl önce Malezya'da orijini olduğu, yani ilk defa ortaya çıktığı kabul edilmekte. Bu Oriza cinsi içinde 11 tane farklı tür bulunuyor. Bunlar A ve L'ye kadar. Bunların içinde de 2 tane tür bugün gıda olarak, insan gıdası olarak evcilleştirilenler. Oriza sativa, Asya çeltiği de diyoruz. Bizim Türkiye ve Amerika, Avrupa'nın da kullandığı Oriza sativa türünden geliştirilen çeşitler. Bu en önemlisi. Oriza glaberrimae dediğimiz diğer tür ise Afrika'da evcilleştirilen bir çeşit, Batı Afrika'da evcilleştirilmiştir. Bütün bu Asya çeltiği yaklaşık Oriza sativa dediğimiz çeltik 8200 ila 13500 yıl önce Çin'de Pearl River dediğimiz bu bölgede
Vadisi dediğimiz bu bölgede evcilleştirilmiştir. Diğer çeşit de Afrika'da, Grabellima dediğimiz Afrika'da evcilleştirilmiştir. Orzo sativa iki alt gruba ayrılmaktadır. Bu Japonica ve Indica diye. Japonica var çeşitleri daha çok temperate dediğimiz ılıman iklimlerde ve tropik bölgelerdeki dağlık kesimlerde yetiştirilmektedir. Diğer Indica çeşidi dediğimiz Indica çeşidi de daha çok tropik bölgelerde yetiştirilmektedir. Burada slaytta gördüğümüz Indica ve Japonica dediğimiz çeltikler. Soldaki Indica çeşitler tropik bölgelerde yetişiyor ve ince taneli oluyor. Görürsünüz bunları. Japonica dediğimizde daha bold, daha böyle kalın ve kısa çeşitler. Türkiye'de ve Avrupa'da da daha çok bu ekiliyor. Ama Avrupa'daki göçmenler dolayısıyla Avrupa'da Indica çeşitlerde %20-25 oranında ekilmektedir. Ama Türkiye'de tamamen Japonica dediğimiz çeşitler ekilmektedir. Çeltik ilk defa bu Çin'de evcilleştirildikten sonra buradan Güney Asya'ya, buradan İran ve Avrupa'ya doğru ve Amerika'ya doğru yayılarak bütün dünyada şu anda ekilir halde gelmiştir. Diğer bahsettiğimiz tür Glabellima, bu Afrika çeltiği dediğimiz sativa'ya göre daha sonra evcilleştirilmiş. 2 veya 3 bin yıl önce Nijer Nehri'nde Mali'nin bu bölgelerinde bunun atalarına rastlanmaktadır. Daha çok Batı Afrika'da bugün tarımı yapılmakta. Fakat sativa'ya göre bunun randımanı, yani 100 kilodan kırılmamış pirinç yaptığınız zaman sativa'dan daha fazla, bundan daha az çıkmaktadır. Fakat bazı göre özellikleri vardır. Afrika'da striga diye mesela bir parazit vardır. Buna daha dayanıklıdır. Bazı hastalıklara, Afrika'daki sık değişen iklim koşullarına bu tür daha dayanıklıdır. Yetiştirme şartlarına baktığımız zaman çeltik birçok çevrede yetiştirilmektedir ama yetiştirildiği göre bir yükseltiye göre upland veya lowland veyahut da sulu veya sulanan veya yağmurla yetişen olarak bunlara da irrigated veya rainfed diye bunları sınıflandırıyoruz. Irrigated dediğimiz sulayarak yetiştirilen çeşit şu anda benim de içinde gezdiğim ovalarda su verilerek burada fotoğrafta gördüğünüz yetiştirilen çeltik. Bugün dünyanın çeltik üretiminin yaklaşık %75'i bu şekilde üretilen çeltiklerden gelmektedir. Çünkü diğer bu yağmurla olduğu zaman iklime bağımlı olduğu için verim fazla alınmamaktadır. Bu yetişme süresi boyunca çeltik tarlaları içerisinde tava dediğimiz etraflarında birleştirilip 5-10 santimetre su bulunmaktadır. Yağmurla taban arazilerde yetiştirilen çeltikler var. Bunlar tamamen aynı az önceki fotoğrafta olduğu gibi fakat yağmura bağlı olarak yetiştirilir. Siz ilave su verilmezsiniz. Yaklaşık 60 milyon hektar bugün dünyada bu şekilde yetiştiriliyor ve üretilen çeltiğin de %20'si bu şekilde geliyor. Bu buğday gibi yetiştirilen rainfed upland environment dediğimiz, yani yüksek kesimlerde, yaylalarda tamamen buğday gibi yetiştirilen, sulamadan yağışla bağlı yetiştirilen çeltik var. Bu da yaklaşık %4-5'ini dünya çeltik üretiminin sağlanmakta ama 100 milyon bir insan bundan enerjisini sağlamaktadır. Bunda verim çok az. Yaklaşık 1 ton hektar civarında verim alınmaktadır. Çeltiğin üretim ekim yöntemlerine baktığımızda direkt doğrudan tohum ekimi veya fideleme ekimi olarak görebiliyoruz. Fideleme ekimi geleneksel ekim yöntemi olarak bugün Asya'da en fazla kullanılan yöntemdir. Doğrudan tohum ekimi ise Avrupa, Türkiye, Amerika, Avustralya bu gibi ülkelerde yapılan doğrudan tohumun tarlaya ekildiği yöntemdir. Çeltiğin kalitesine ve tüketimine baktığımız zaman çeltiğin kalitesi değişik, piyasaya gittiğiniz zaman değişik şekillerde Japonica, Indica, glutinoz veya aromatik veya değişik renkli çeltikler görebilirsiniz. Bu özellikle renkli çeltikler antioksidan bakımından zengin olduğu için
fazla ekilmese de bazı ülkelerde ilgi görmektedir. Çeltikte kalite buğday gibi değil. Her ülkenin, hatta her şehrin, her ailenin farklı şeyi var. Kalite kriteri var. Buna baktığımız zaman bazı ülkeler daha çok kaliteyi amiloz, amilopektin oranları karşılıyor. Bazı ülkeler indika, bazı ülkeler aromatik çeltikleri seviyor. Bunlarla ilgili farklı var. Buradaki fotoğrafta da değişik çeltik türlerinin fotoğrafları var. İşte hem renk bakımından hem görünüş bakımından beyaz da olsa hem Japonica, Indica değişik çeltiklerin fotoğrafları var. Kaliteye baktığımızda Avrupa genelde Japonica tip çeltik tüketiyor ama özellikle bu göçmenlerin de o Asya göçmenleri olduğu için bunlar Indica çeltik de yiyorlar. Asya genellikle Indica tip çeltik yiyor ama Japonya, Kore gibi veyahut da Çin'in bazı bölgeleri, bu bölgelerde Japonica tipte çeltik tüketiliyor. Bazı ülkeler basmati tipi dediğimiz aromatik çeltikleri seviyor. Yani bir buğday gibi değil çeltiğin kalitesi. Gerek aroması, gerek şekli, gerek amiloz içeriğinden dolayı yapışkanlığı, kuru olması onun için çok farklı şekillerde kullanılmaktadır. Çeltikte de aynı buğday gibi daha sonraki yıllarda 50'li yıllardan sonra 1966 yılında IR8 diye bir çeşit geliştirildi. Bununla dünyada verim patladı ve 2 ton hektardan 4 tona yaklaşık verim daha sonra çıktı. Bu da yine aynı buğdayın hikayesine benziyor. Kısa boylu bir çeşitle uzun boylu bir çeşidi melezlenerek verimli fakat uzun boylu olduğu için yatan bir çeşidi melezlenerek verimli fakat kısa boylu çeşit geliştirildi. Bu uluslararası çeltik araştırma üstüne Filipinler'de. Bununla da bir yeşil devrim gerçekleştirildi. Çeltikte de yine bütün bu yerel çeşitler ve yabani akrabaları Çin'de başka ülkelerde olsun bunlar toplanıp gerek gen bankalarında saklanmakta, zaman zaman ihtiyaç oldukça bunlara başvurulmaktadır. Filipinler'deki Çeltik Araştırma Enstitüsü'nde yine 100 binden fazla çeltiğin koleksiyonu olduğu gen bankası bulunmaktadır. Üçüncü tahıla geçiyoruz arkadaşlar. Mısırın orijini, evcilleştirilmesi ve üretimiyle ilgili bilgiler vereceğim. Mısır Amerika'da bu az önce de söylediğim gibi 3 tarımın başlangıç merkezlerinden biri olan Amerika'da ilk defa evcilleştirildi. Ancak Avrupa'ya Kolomb'un Amerika'yı keşfinden sonra geldi. Daha sonra da 15. yüzyılda da buradan Afrika'ya, Afrika'dan da dağıldı dünyaya. Bize gelişi de Türkiye ve Balkan ülkelerine gelişi de Mısır ve Suriye üzerinden. Biz onun için Mısır diyoruz. Bazı Balkan ülkeleri de Türk buğdayı dediler zamanla buna. Bizden de buradan Balkan, Bulgaristan, Sırbistan bu bölgelere gitti. Amerika'da, Latin Amerika'da, Meksika'da çeltiğin ilk evcilleştirildiği, Mısır'ın evcilleştirildiği yer. Mısır'a baktığımız zaman en önemli tahıl bitkisi. Dünya enerji ihtiyacının yaklaşık %19,5'unu sağlamaktadır ve en fazla dünyada üretilen tahıldır Mısır. Ancak Mısır'ın hepsi direkt doğrudan insan gıdası olarak kullanılmamakta. Bu %14'ü falan kullanılmakta. Diğer ürünlere çevrilmekte veya hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 50 farklı türü vardır. Bu değişik renk ve tiplerde. Burada da gördüğünüz gibi beyaz, mor, pembe, siyah, sarı değişik tipleri vardır. Fakat beyaz, sarı ve kırmızı olanları insanoğlu tarafından en çok üretilmektedir. Baktığımız zaman bu Mısır'ın 10.000 yıl kadar önce Meksika'da yerlileri tarafından burada evcilleştirildiğini görülmektedir. Buradan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya ve gitmiş. Ve buradan da bugün insanoğlu bunun unundan direkt olarak kaynatarak değişik şekillerde alkol üretiminde, yağ üretiminde büyük oranda insanların kullanımına sağlanmaktadır. Bugün Sahra altı ülkelerinde de enerji bakımından en önemli gıdalardan biridir. Baktığımız zaman gerek Latin Amerika'da ve gerek
Sahra altında 1,2 milyon insanın temel gıdası Mısır'dan kaynaklanmaktadır. 300 milyon kişisi bunun Afrika'da kalmaktadır. Afrika'daki insanların 300 milyonu. Dünyaya baktığımızda mısır üretiminde en büyük üreticisi Amerika Birleşik Devletleri. Bunu Çin, Avrupa Birliği, Brezilya, Meksika, Arjantin, Hindistan, Kanada, Romanya, Güney Afrika takip etmektedir. Burada mısır üreten ülkelerle ilgili şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yeşil olanlar 100 milyon tondan fazla üreten, bunlar Amerika ve Çin. Daha sonra kırmızı olanlar 1 milyonla 9 milyon ton arasında Rusya. İşte Avrupa'da bazı ülkeler, bu ülkeler de mısır üretimini önemli ülkeler olarak görüyoruz. Mısırın evcilleştirilmesine baktığımız zaman Mısır Meksika'da evcilleştiriliyor. Burada baktığımız zaman yaklaşık 12 bin ila 6 bin şu andan 12 bin ila 6 bin yıl öncesine gittiğine itibaren Mısır'ın evcilleştirildiği tahmin edilmektedir. Mısır'ın atası olarak da Tionsite dediğimiz Mısır'ın akrabası bitki var. Mısır'ın doğada yabani mısırlara rastlanmakta, fakat yabani mısırın akrabası diyeceğimiz bir bitkilere rastlanmaktadır. Ve bunun ana gen kaynağı dediğimiz Tionsite bitkisi Mısır'ın jeneratör bitkisi olarak kabul ediliyor ve Mısır'ın bu bitkiden türediği kabul edilmektedir. Buradaki fotoğrafta da gördüğümüz Tionsite yabanisi hiç bugünkü baktığımızda Mısır'la alakası olmayan görünüyor. Sol tarafta kırmızı üzerinde gördüğünüz gibi. Ama bu daha sonra ara formlar geliyor ve daha sonra da farklılaşarak bizim bugünkü gördüğümüz mısır halini alıyor. Burada mısırın yaklaşık 7 ila 3500 yıl arasında koçanın nasıl büyüdüğünü fotoğraflarıyla görüyorsunuz buradaki şeyde. Bugün baktığımız zaman mısır yerel çeşitler fazla kalmadı. Meksika'da falan yetiştiriliyor. Ben ziyaretimde gördüm burada. Yerli halk daha çok yerel çeşitleri kullanmakta. Onların yerel ekmeklerini yapmakta. Ama diğer ülkelerde daha çok hibrit çeşitler kullanılmakta ve dünya üretiminin çok ezici bir üstünlüğü hibrit çeşitlerden gelmektedir. Bu şekilde ve ticari hibriti yapılan ilk bitkilerden mısırdır. Dolayısıyla heterosisinin fazla olması nedeniyle dünyada büyük her tarafa yayılmış ve hibrit çeşitleri yetiştirilmektedir. Arkadaşlar şimdi 2 tane de yemeklik tane baklagil ile ilgili bilgi vererek bugünkü konuyu bitireceğim. Öncelikle mercimek. Mercimek de yine buğday gibi verimli hilal dediğimiz bölgede, yani Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa burada evcilleştirilmiştir. Burada bittiğiniz zaman bunun yabanilerinin ve ilk yem veren akrabalarının burada olduğunu görebilirsiniz. Fakat baktığınız zaman en yaşlı karbonlaşmış mercimek artıklarına Yunanistan'ın Franchetti mağarasında yaklaşık milattan önce 11 bin yılına ait örneklere rastlanmıştır. Daha sonra baktığımız zaman Suriye'de Tel Ramat bölgesinde milattan önce 6250 ile 5950 arasında, Türkiye'de Hacılar bölgesinde 5800 ile 5000 arasında, yine İran'da 5000 ila 5500 yılları arasında milattan önce mercimeğin karbonize olmuş tanelerine rastlanmıştır. Buradaki slaytta dünyada mercimek ekilen ülkeleri görüyorsunuz. Yeşil olan bölgeler mercimek yetiştirilen ülkeler. Baktığımız zaman en önemli mercimek üreticisi olarak bugün karşımıza Kanada çıkmaktadır. Kanada arkadaşlar 15-20 yıl öncesine kadar fazla mercimek ekmeyen bir ülkeydi. İklim şartları onları mercimek tarımına zorlaştırdı, yoğunlaştırdı. Yine Kanada'dan sonra Hindistan, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avustralya, Kazakistan, Nepal,
Bunlar en önemli mercimek üreticisi ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya mercimek üretiminin yaklaşık 63 milyon ton 2018'de. Bunun %33'ü Kanada tarafından, %25'i de Hindistan tarafından yapılmaktadır. Mercimek insanlar tarafından kaynatılarak, çimlendirilerek veyahut da kızartılarak, çorbası yapılarak değişik şekillerde bugün tüketilmektedir. Özellikle vejeteryenler için en önemli protein kaynaklarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Güney Asya, Güney ve Batı Asya bölgelerinde, Akdeniz bölgesinde sevilerek tüketilen bir protein kaynağıdır. Nohutla ilgili bir iki bilgi verdikten sonra bugünkü dersi bitireceğim arkadaşlar. Nohut da yine mercimek gibi insanoğlu için en önemli protein kaynaklarından biridir. Ve nohut gerek mercimek bu havanın oksijenini toprağa bağladığı için o bakımdan da tarım bakımından çok önemli bitkidir. Nohut yaklaşık 10 milyon hektarda dünyada 45 ülkede yetiştirilmektedir. Birinci veya ikinci derecede önemli yağmura bağlı yemeklik tane baklagili diyebiliriz. Hindistan özellikle vejeteryan bir toplum olduğu için bazı konularda dünyada nohut tüketiminin %70'ini Hindistan'da yapılmaktadır. Ve üretim de aynı şekilde en fazla önemli ülke Hindistan'dır. Diğer önemli üretici ülkeler Pakistan, Türkiye, Avustralya, İran, Myanmar, Kanada, Etiyopya, Meksika ve Amerika'ya diyebiliriz. Son 30 yılda 6,5 milyon tondan dünya üretimini yaklaşık 9 milyon tona gelmiştir. Verim de 630 kilogramdan hektara 850 kilograma gelmiştir. Bu da önemli bir ilerlemedir. Nohutun orijinine baktığımızda nohutun orijini de büyük ihtimalle yine yapılan çalışmalardan bu verimli ilal dediğimiz Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğu görülmektedir. Çünkü gittiğimiz zaman buraya nohuta yakın akrabalarının görmek mümkündür. Nohutun tanesi bu karbonize olurken yani kazılarda, arkeolojik kazılarda daha fazla karbonize olduğu için karıştırılmakta ve sağlam nohut taneleri bulunamamaktadır. Bezelyeden ayrılması çok olmaktadır ama baktığımız zaman Burdur'da, Türkiye'de Hacılar bölgelerinde milattan önce 5450 yıllarına ait nohut tanelerine karbonize olmuş nohut tanelerine rastlanmıştır. Daha sonra da Mısır'da, Orta Doğu'da diğer bazı yerlerde nohut tanelerine rastlanmıştır. Nohuta baktığımız zaman nohutun daha çok iri taneleri Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Diğer taraftan bunun küçük taneli, renkli tipleri de vardır. Bu iri taneli krem rengindeki nohutlar Hindistan'a, Afganistan üzerinden yaklaşık 200 yıl önce gitmiştir. Dolayısıyla Afganistan, Kabil'den dolayı bunlar kabuli chickpea, kabuli nohutu denmektedir. Ve diğer bu küçük ve değişik renkte olan küçük taneli nohutlara da desi yani lokal, yerel nohut olarak tanımlanmaktadır Hindistan'da. Nohut yetiştirildiği alanlara baktığımız zaman çok kolay adapte olan bir kurağa dayanıklı bir bitkidir. Dolayısıyla diğer bitkilerin yetişmediği yerlerde yetiştirilebilmektedir. Bu desi dediğimiz küçük taneli renkli nohutlar genelde yeryüzünde daha fazla üretilmekte ve üretimin %80'i bu nohutlardan gelmektedir. Ve daha çok da Hindistan, Etiyopya, Meksika ve İran'da bu tip desi dediğimiz renkli küçük taneli nohutlar üretilmektedir. Avustralya, Kanada, Amerika'da bu şekilde küçük taneli nohutlar yetiştirilmekte fakat bunlar daha çok Hindistan'a satmak için yetiştirilmektedir. Kabuli dediğimiz iri taneli nohutlar ise daha çok Avrupa'nın güneyinde, Kuzey Afrika'da, Afganistan, Pakistan ve Şili'de yetiştirilmekte. Hindistan'ın bazı yerlerinde de 18. yüzyıldan itibaren az miktarda yetiştirilmektedir. Nohut üretimine baktığımız zaman Hindistan ilk sırayı almaktadır. Yaklaşık 9 milyon tonluk dünya üretiminin 6 milyon tonu Hindistan'dan gelmektedir.
Bunu 842 bin tonla Pakistan, sonra Türkiye 523 bin tonla, daha sonra Avustralya, İran, Myanmar, Kanada, Etiyopya, Meksika, Irak, Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Literatürler olarak da burada gördüğünüz literatürleri veriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.